Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle kız çocuklarımız için, bebeklerimiz için böyle saç bandı yapacağız arkadaşlar birlikte. Çok kolay. Ben de elimden geldiğince sizlere en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk önce bu gri olan su taşı diyoruz bu modele. Buradan başlıyoruz. Bu su taşı bölümünü bitirdikten sonra çiçeklerimizi yapıyoruz. Sonra yapraklarımızı yapıp üzerine ister dikebiliriz, istersek de sıcak silikonla ben yapıştırıyorum. Onu tercih ediyorum. Tabii ki sizler istemezseniz bunların, bu çiçeklerin yapraklarının hepsini dikebilirsiniz. Bu şekilde böyle saç bandımız hem çok güzel hem de çok şık. Çocuklarımızın da çok beğeneceğini düşündüğüm bir saç bandı. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yine ben gri ipimle devam edeceğim. Onunla yapmak istiyorum. Üzerindeki çiçeklerini de sarı renk yapacağım arkadaşlar. Sizler istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şöyle tığımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Tığım 6 numara. Sizlerin de elinize yatkın olan tığınız hangisi ise onunla devam edebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyoruz. 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sonra ilk yapmış olduğum zincirin içerisine giriyorum ve buraya kapattım zincirimi. Burada bir yuva oluşturdum. Daha sonra 3 zincir çektim ve tığıma ipimi doladım. Bu yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Buraya, bu yuvanın içerisine 4 tane trabzan yapalım. Yani burada bakın ilk yapmış olduğumuz zincirimizi çektik. Bu zincirimizi dahil olarak sayıyoruz ve 4 tane buraya ikili trabzan yaptık. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içerisine girdim. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum ve arka tarafını döndüm. Burada hemen ortadaki 3 zincir çekmiş olduğumuz yere girelim. Buraya yine 4 tane ikili trabzan yapalım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 4 tane daha trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz ve hemen yine arkasını döndüm. Doladım tığıma. Yine bu 3 tane zincir çekmiştik ortada. Oraya geldim. Yine aynı şekilde buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 2 3 ve dönüyorum arka tarafı. Yine ipimi doladım tığıma ve bu orta kısma, bu 3 zincir çekmiş olduğumuz yere girdim. Yine aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Yine aynı yere 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilerliyoruz istediğimiz boyuta gelene kadar. Benim saç bandımın boyu ben ölçtüm mezurayla 29 santim. Sizler isterseniz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz.
ya da bebeğinizin başını ölçerek, çocuğunuzun başını ölçerek ona göre de santimini ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben yine 29 santim olana kadar yapacağım. Yani şuradaki, bakın buradaki bu 3 zincir çekmiştik şu kısımlarda. Bunlar 11 tane olana kadar yapalım, gelelim. Evet, ben 11 tane oldu arkadaşlar. Boyutu da ideal. Şimdi bakın burada bir zincir çekiyorum ve arkayı döndüm. Sonra hemen önümdeki trabzan üzerine girdim ve bu şekilde kaydırarak şu ortaya geçiş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Trabzanın üzerine giriyorum ve kaydırarak ilmeğin içerisinden giriyorum. Bu şekilde bakın orta kısma geldim. Ortaya gelince sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne. Bu orta kısma 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir zincirimi çektim. Hemen dibindeki değil de bir sonraki sık iğnenin üzerine bir sık iğnesi yaptım. Sonra bir sonrakine girdim ve bir sık iğne yaptım. Yani burada 2 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi böyle ikili sık iğne yaparak ilerliyoruz. İkinci sık iğnemi de yaptım. Bir zincir çekiyorum ve arkasını dönüyorum. Bakın hemen önümdeki sık iğnenin üzerine girdim, bir sık iğne yaptım. Sonra baştaki sık iğnenin üzerine girdim, bir sık iğne yaptım. Bu şekilde bağcığımızı yapıyoruz. Bir zincir çektim, arkayı döndüm. Hemen dibine değil de bir sonraki sık iğnenin üzerine geldim, bir sık iğne yaptım. Sonra hemen burada zincir çekerek dönmüştük. Oraya da girdim, bir sık iğne yaptım. Yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir sonraki sık iğnenin üzerine girdim, sık iğne yaptım. Yine baştaki zincirin içerisine de girdim, bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Önümdeki sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim, sık iğne yaptım. Evet, bu şekilde burayı da istediğimiz boyuta gelene kadar yapalım arkadaşlar. Ben bunu ölçtüm, ne kadar olduğunu santim olarak 13 santim geldi şu bağcık kısmı. Sizler de istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu şekilde yapalım, gelelim şu boncuklu olan yere kadar. Daha sonra boncukların nasıl takıldığını göstereyim. Evet, devam edelim, yapalım, gelelim arkadaşlar. Evet, yeterli boyuta gelene kadar böyle bu şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi bakın yine bir zincirimi çektim, arka tarafı döndüm, yine sık iğnenin üzerine girdim ve sık iğne yaptım. Bir tane sık iğnesi yaptık. Burada zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yeterli. Zaten bu zincirin fazlasını sökeceğiz geri arkadaşlar. Şimdi burada 15 tane zincir çektim. Şimdi boncuğumuzu alalım. Bakın böyle ahşap boncuklar kullanıyorum. Böyle boncuğun yuvasından tığımı geçirdim. Sonra buradaki ilmeğimi aldım ve ilmeğimden içeriye doğru boncuğumu böyle dibe kadar aldım. Sonra ikinci boncuğumu alıyorum. İlk önce boncuğumun içerisinden girdim. Sonra ilmeğimi aldım buradan ve boncuğun içerisinden çektim zincirimi. Bu şekilde iki boncuğu yan yana birleştirdim. Sonra buradan ipimi kesiyorum.
Şimdi buraya boncuklarımız düşmesin diye bu zincirimize düğüm atıyorum. Evet. Şu fazla olan zincirimizle kesebiliriz ya da sökebiliriz, nasıl isterseniz. Evet, ben kestim arkadaşlar. Buradan ipimi fazlasını da kesiyorum. Ve bu şekilde bu tarafı bağcığımızın hazır. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da yapalım arkadaşlar. Yine başlangıcını ben göstereyim. Devam edelim. İpimi aldım ve diğer taraftayız. Böyle ipimi tığımla buraya bu 3 zincir çekmiş olduğumuz bir yuvaya sabitledim ipimi. Sonra buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu iplerimi de içerisine alıyorum. Sonra onları temizleyeceğim. 2 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın bir sonraki sık iğnenin üzerine girdim, sık iğne yaptım. Sonra başlangıçta bir zincir çekmiştik. O zincire de girdim, bir sık iğne yaptım. Yine bir zincir çektim. Bir sonraki sık iğnenin üzerine girdim, sık iğne yaptım. Başlangıçtaki bir zincir çekmiştik, ona da girdim, bir sık iğne yaptım. Yani ikili sık iğne yaparak bu şekilde dönerek ilerliyoruz. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İkinci sık iğnenin üzerine girdim, bir sık iğne yaptım. Sonrakine geçtim, bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, arkayı dönüyorum ve sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Aynı bu tarafta yaptığımız gibi. Aynı boyutta böyle bu şekilde örelim. Yine gösterdiğim gibi boncuklarını da takalım. Gelelim daha sonra da çiçeklerine başlayalım arkadaşlar. Evet, bandanamızın alt kısmı hazır arkadaşlar. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlayalım. Evet, ben sarı ipimle çiçeklerimi yapacağım. Sizler de dediğim gibi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi sarı ipimi aldım. Böyle parmağıma bir kere doladım. Ve tığımla ipimi altından geçirdim. Bir zincir çektim. Ve parmağımdan halkamı çıkardım. Yani sihirli halka yapmış olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. 2 kere doladım tığıma. Bu halkanın içerisine giriyorum. 1, 2 defa çektim ve tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Tekrar 2 defa doladım. Yine halkanın içerisine girdim. 2 defa çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 defa doladım tığıma. Tekrar halkanın içerisine girdim. 2 defa çektim ve tığımda 4 tane ilmeğim kaldı. Yine 2 defa doladım. 2 kere de çektim ve tığımda 5 tane ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte topladım ve zincirle bu şekilde kapattım. Üzerine 4 tane zincir çekiyorum ve hemen bakın böyle orta kısımdan giriyorum. Bu zincirimi buraya sık iğne ile kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Yine halkanın içerisine bu zincirimi sık iğne ile kapattım. Şimdi çiçeğimizin bir yaprağı oluştu. Devam ediyoruz. 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kere doladım tığıma. Halkanın içerisine girdim. 2 kere çektim ve tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine 2 kere doladım tığıma, halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim ve tığımda 3 ilmeğim kaldı.
2 kere doladım. 2 kere çektim. Tığımda 4 ilmeğim var. Yine 2 kere doladığım tığıma halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim ve tığımda 5 ilmeğim var. Sonra bu 5 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım. Üzerine 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Ve hemen şu orta kısımdan giriyorum. Bu zincirimi buraya kapatıyorum. Sonra 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra halkanın içerisine bu zincirimi böyle bir sık iğnesiyle kapatıyorum. Tekrar yine aynı şekilde arkadaşlar 4 zincir çekiyorum. 2 kere doladım tığıma. 2 kere çektim ve tığımda 2 ilmeğim kaldı. Yine 2 kere doladım. 2 kere çektim. Tığımda 3 ilmeğim kaldı. 2 kere doladım. 2 kere çektim. Tığımda 4 ilmeğim kaldı. 2 kere yine doladım. Halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim ve tığımda 5 ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeğimin 5'ini birlikte topladım. Sonra üzerine 4 zincir çekiyorum. Ve böyle orta kısımdan bu zincirimi buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Ve halkanın içerisine bu 5 zincirimi kapatıyorum. Devam ediyoruz. 4 zincir çektim. 2 kere doladım tığıma. 2 kere de çektim. Ve tığımda 2 ilmeğim var. 2 kere doladım tığıma. Halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim. Tığımda 3 ilmeğim kaldı. Tekrar doladım. Halkanın içerisine girdim. 2 defa da çektim. Tığımda 4 ilmeğim var. Tekrar doladım tığıma. 2 kere de çektim ve tığımda 5 ilmeğim var. 5 ilmeğimin hepsini birlikte topladım. Sonra 4 zincir. Ve bakın orta kısımdan buraya bu zincirimi kapatıyorum. Sonra 5 zincir çekiyorum. Ve halkanın içerisine bu zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane yaprağımız oluştu. Son yaprak bir tane daha yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. 2 kere doluyorum tığıma. Halkanın içerisine giriyorum. Ve 2 defa da çekiyorum. Ama tığımda 2 tane ilmeğim kalıyor. Sonra yine 2 defa tığıma doladım. Halkanın içerisine girdim. 2 kere çekiyorum. Tığımda 3 ilmeğim kalıyor. 2 defa doladım. Yine girdim halkanın içerisine. 2 defa da çektim. Tığımda 4 ilmeğim var. Yine doladım 2 kere tığıma. 2 defa çektim. İkili yani trabzan yapmış olduk. Burada 5 ilmeğim var. 5 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Ve hemen bakın orta kısımdan böyle girdim. Buraya bu zincirimi sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Sonra halkanın içerisine girdim. Bu zincirimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Biraz böyle uzun keselim ipimizi. Şimdi burada sihirli halkamızı böyle sıkıyorum arkadaşlar. Çekiyorum. Bu başlangıçta tutmuş olduğumuz ipi bakın çekiyorum ve birleştiriyorum. Ortayı birleştiriyorum yani. Evet, ortayı birleştirdik. Sonra burada uzun kestiğimiz ipimizle burayı bağlıyorum. Böyle elimle düzeltiyorum çiçeğimi. Şu ipleri de arkadan
yok edelim, gizleyelim arkadan. Şu şekilde böyle iki ipimi altından geçiriyorum, gizliyorum. Sonra fazlalığını kesiyorum. Evet. Fazla olan ipimi keseyim. Evet, çiçeklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle orta kısmı var. Böyle gri renkten şu kısmı, orayı da göstereyim size. Sonra bütün çiçeklerimizi aynı şekilde yapalım. Yine gri ipimizle devam ediyoruz. Yine aynı şekilde sihirli halka yapıyorum. Parmağıma doladım bir kere ipimi ve altından geçirdim. Bir zincir çektim ve halkamı parmağımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Bu halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine bakın arkadaşlar, bu ipi tutuyorum ve halkamı birleştiriyorum. Yani ortayı kapatıyorum. Böyle sıkalım. Ve ilk yapmış olduğum sık iğnenin üzerine girdim. Böyle kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir zincirimi çektim ve burada ipimi kesiyorum. Orta kısımda bu şekildeydi arkadaşlar. Yine arkadan bu ipimizi böyle gerdirelim, sıkalım, açılmasın. Arkadan yine ipimizi gizleyelim. Evet, bu iplerimizi de keselim fazlalığını. Evet, bakın orta kısımları da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de yapraklarını yapalım. Yaprakları içinde yeşil ipimi aldım. Yine böyle parmağıma bir kere doladım. Yine sihirli halka yapıyoruz. Altından girdim. Bir zincirle halkamı sabitledim ve parmağımdan çıkardım. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 2 kere doladım tığıma. Halkanın içerisine girdim. Ve 2 kere de çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Yine doladım tığıma. Halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim. Ve tığımda 3 tane ilmeğim var. Yine doladım tığıma. Halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim ve tığımda 4 tane ilmeğim var. Doladım 2 kere tığıma, halkanın içerisine girdim. 2 kere de çektim. Ve tığımda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım. Ve üzerine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Sonra dibine girdim. Zincirimi buraya sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Ve halkanın içerisine bu zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada ipimi yine biraz uzun olacak şekilde, yani bağlayabilecek kadar uzun olacak şekilde kesiyorum. Ve ipimi de çektim buradan. Bakın, buradan ipimi böyle sıkıyorum, yani halkamı kapatıyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum açılmaması için. Ve arka kısımdan bu ipimi gizliyorum.
fazlalığını arkadan böyle gizliyorum. Temiz bir görüntü elde edebilmek için. Sonra fazla olan iplerimi kesiyorum. Evet, yaprağımız da hazır arkadaşlar. Yani bütün yaprakları bu şekilde yapıyoruz. Çiçeklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Kaç tane yeterliyse bize. Böyle ortasında bu şekilde yapalım. Hepsini birlikte yapalım arkadaşlar. Yani hepsini ayarlayalım, yapalım. Sonra birleştirmesini yapalım birlikte. Evet, bu şekilde ben bakın arkadaşlar üzerine böyle koydum. Böyle ayarladım tek tek. Bunların sıklık boyutlarını siz kendiniz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani daha seyrek olmasını isterseniz böyle aralarını açabilirsiniz. Daha sık olmasını isterseniz daha fazla çiçek yapıp daha böyle yan yana dikebilirsiniz veya yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin tercihiniz. Böyle ortalarına da böyle bir küçük incilerim var arkadaşlar. Onları böyle diktim, yapıştırdım. Yani nasıl isterseniz bakın göstereyim orta kısımlarına. Bu şekilde siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi yapraklarını da yerleştirelim. Yapraklarını da bakın böyle ben hepsini ayarladım. Şu şekilde ters olan kısmı mesela bakın şöyle şu aralara gelecek şekilde bu şekilde ayarlıyorum. Böyle 2-2 olacak şekilde arkadaşlar bu şekilde ayarlıyorum ve ben sıcak silikonla yapıştırıyorum arkadaşlar. Sizler isterseniz dikebilirsiniz de. Dediğim gibi tamamen sizin tercihiniz. Ben sadece böyle yerlerini gösteriyorum. Bu şekilde böyle sarı yaprakların altına gelecek şekilde yeşil yapraklarımız da böyle yerlerini buluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunu yapıştırayım sıcak silikonla, yine bitmiş halini size göstereyim. Evet arkadaşlar, bandımız hazır. Bakın ben bütün çiçeklerimi de yapıştırdım. Çok da güzel oldu ve arkadan da bakın arkadaşlar çok temiz bir görüntüsü oluştu. Bu şekilde bakın arkadaşlar, burada bu pembeli olan saç bandımda 2 3 4 5 6 7 tane çiçek kullanmışım. Bunda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çiçek. Yani değişebiliyor. Onun için çiçek sayısı vermiyorum. Yaprak sayısı, çiçek sayısı vermiyorum arkadaşlar. Tamamen böyle sizin istediğiniz şekilde, isterseniz 7 çiçekli, isterseniz yani 8 çiçekli de yapabilirsiniz. Her şekilde olur arkadaşlar. Tabii ki boyutuna göre de değişebilir çiçek sayıları. Evet, bandımızın yapılış aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sizler de yaparsınız diye düşünüyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.